Merhabalar, hoş geldiniz. Kız bebekler için uyumlu patik çalışmamı anlatacağım bu videoda. Aslında kullanacağınız ip rengine göre ve şuradaki yapacağınız süsleme detayına göre erkek bebekler için de bunu uyarlayabilirsiniz. Sonuçta model olarak hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bir model. Rengini ve süslemesini farklı tercih ettiğinizde erkek bebekler için de çalışabilirsiniz. Patiğimizin büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası uyumlu oldu. Tabi bu ölçü sizin kullanacağınız ipe, elinizin sıkılığına göre değişkenlik gösterebilir. Daha büyük veya daha küçük nasıl öreriz onu videonun sonunda yine anlatmaya çalıştım. Patiğimi öncesinde ördüğüm tulum çalışmamı kombinlemek niyetiyle çalıştım. Bu tulum da zaten yapımı videolar arasında mevcut. Şimdi bu kolay patik çalışmasını hemen yapmaya başlayalım. Örgümde kullanacağım ipim Himalaya Ultra Kaşmir serisinden olacak. Metre uzunluğu 175 metre uzunluğunda, rengiyle ilgilenen arkadaşlarım için de 56801. Şimdi 3,5 numaralı şişle öreceğim. Sizler elinizin sıkılığına göre 4 numarayı da tercih edebilirsiniz. Ve 3,5 numaralı şişime tam 35 tane ilmeğimi attım. Şimdi bu 35 ilmeği hiçbir işlem olmadan haroşa örgülerle öreceğim. İlk önce patiğimizin taban çalışmasını yapacağız. Tabanında haroşa örgülerimiz olacak. Sadece şu burun kısmında düz örgülerimiz olacak. Şimdi bu 35 ilmeğimi bu sırada hiçbir işlem olmadan haroşa örgülerle örüyorum. Ben haroşalarımı bu şekilde çalışıyorum. Sizler bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonuç fark etmez. Sırayı tamamladım. 35 ilmeğimi haroşa örgülerle ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu yüzde 4 yerde artırma yapacağız. Örgümüzün başında, ortada 2 tane artırma, yine örgümüzün sonunda bir tane daha artırma yapacağız. Toplamda bu 35 ilmeğim 39 ilmeğe çıkmış olacak. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Yanına bir gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde çapraz görüntü vererek şişime taktım, bir gizli artırma yaptım. Gizli artırmadan sonra 16 ilmek örüyorum haroşa olarak. 1 2 3 15 16 ilmeğimi ördüm. Yine bir gizli artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum ve 16 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 15 16 ilmek ördüm. Şişinde bir ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma yapıyorum. Son kalan bir ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzünde yine hiçbir işlem yapmadan bu var olan artış yaptığım ilmekler de dahil hepsini haroşa olarak örüyorum. Bu yüzde bir detay yok. Bu sırayı haroşa örgülerle tamamlayalım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine artışlar yapmaya devam ediyoruz. 4 noktada artış yapacağım. Şimdi bu defa örgümün başında 2 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Yine 16 ilmek örüyorum. Gizli artırmadan sonra 1 2 3 15 16 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Bu defa ortada 3 ilmek örüyorum. 1 2 3 gizli artırma yapıyorum. Yine 16 ilmek örüyorum. 1 2 15 16 ilmeğimi ördüm. Şişimde 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve burada bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu yüzde hiçbir işlem, bir detay yok. Sıramızı tamamlayalım. Tekrar örgümüzün ön yüzünde artışlara devam. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada yine 3. defa artırmalar yapacağız. Şu an şişimde 43 tane ilmeğim var. Bu defa örgümün başında 3 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 16 ilmek örüyorum gizli artırmadan sonra. 1 2 16 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Bu defa ortada 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4
5, bir gizli artırma yapıyorum. 16 ilmek örüyorum. 15, 16 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Şişimde kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Ve örgümün arka yüzünde yine bütün ilmekleri haroş olarak örüyorum. Bir detay yok burada. Sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzünde son defa artırmalar yapacağız. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu 4. sırayı geçerken son defa artırma yapacağız. Şu an 47 tane ilmeğim var. 4 noktada yine artırma yapınca 51 tane ilmeğim olacak. Bu defa başta 4 ilmeğimi örüyorum. Örgümün ilk başında 4 ilmeğimi çalıştım. Bir gizli artırma, 16 ilmek örüyorum. 16 ilmeğimi ördüm gizli artırmadan sonra. Şimdi bir gizli artırma, bu defa ortada 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Örgümüze başlarken ortada bir ilmek örmüştük. Artırmalarla beraber sağında solunda yaptım. Ortada 7 ilmeğim oldu. Şimdi gizli artırmamı yaptım. Yine 16 ilmek örüyorum. 1, 2, 16 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, şişimde kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Ve artık artırmaları tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzünden bütün ilmekleri haroş olarak örelim. Burada bir detay yok zaten. Artık artırma da bitti. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Benim örgüme göre 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası olmuş oldu. Şimdi bu elimizdeki var olan 51 ilmeği 2 diş haroşa sırası daha öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan ön yüzden arka yüzden 2 sıra daha 2 diş haroşa sırası olacak şekilde çalışalım. Toplamda patiğin tabanında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası olacak şekilde çalışacağım. Sıralarımı tamamladım. 2, 4, 6 diş haroşa sıram oldu. Şimdi örgümün başında 20 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi patiğimizin burun kısmını çalışacağız. Burun kısmında düz örgülerle devam ederken ve burayı 11 ilmekle çalışacağız. Sağında solunda 20 ilmek ayıracağız şimdi. 20 ilmek haroşamı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi ortada 11 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, haroşaların düz örgü tekniğiyle çalışan arkadaşlarım bütün ilmekleri bu sırada düz olarak örmüş olacak. Bu hiç fark etmez. Orada kafanız karışması yine. Şimdi örgümün diğer tarafında da 20 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Patiğimi 51 ilmek olan patiğimi 3 parçaya ayırmış oldum. Başta 20 ilmek haroşamı ördüm. İlerledim. 11 tane düz ördüm ve şişimde 20 tane ilmeğim kalmış oldu. Bu aşamada sadece şu ortadaki 11 düz ilmeğimi çalışacağım. Kenarlardan ilmek eksilterek bu ortadaki burun detayını oluşturmaya çalışacağım. Bu kesmeleri de şöyle yapacağız. Ortadaki 9 düzümüz sabit kalacak. Bu baştaki düz ilmeğim ve sondaki düz ilmeğimi şöyle kenardaki haroşamla beraber örüp bu ikisi benim kesme ilmeğim olacak. Şöyle ki belli oluyor mu? Şuradaki benim 11 düz ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu baştaki düz ilmeğimle kenardaki 20 ilmeğimden bir tanesini alacağım, keseceğim. Sonra ortadaki 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim. O sabit sayımı koruyacağım. Ve onun yanındaki düzümle bu kenardaki 20 ilmeğimden bir tanesini alacağım. İkisini bir alıp keseceğim. Bu şekilde kenarlarda 20, 19 diye 11 ilmeğimiz kalana kadar kesmeler yapacağız. Bu 11 düz ilmeğimde sadece ortadaki 9 düz ilmeğim sabit olacak şekilde kenarlardan ilmek alarak kesme yapacağız. Örerken daha anlaşılır. Şimdi ilerlemiyorum. Örgümü çeviriyorum. Çünkü dediğim gibi patiğin burun kısmını çalışacağız. Buradaki ilk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde bu 11 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Çünkü ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak çalışacağız patiğimizin bu 11 ilmeğini. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bu 10. ve patiğimin kenarındaki olan bu 20 ilmeğimden bir tanesini, ikisini bir alıp ters olarak kestim. Örgümü çeviriyorum.
Çünkü şöyle bir çizgi oluşmasını istiyorum. Burada da aynı şekilde. Kesmelerim arka yüzden olduğunda ters, ön yüzde de düz olarak keseceğim. Bu 11 ilmeğim bu şekilde çalışmış olacağım. Şimdi örgümü çevirdim. İlk ipimi arkaya aldım. Çünkü ortadaki ilmeklerimi düz olarak çalışıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Delik oluşmasın diye. Ve yanında 9 düz örüyorum. 1, 2, 3, 9 ilmek düzümü ördüm. Şimdi burada ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Şurası benim ayrık gibi duran yer var ya, şuradaki 20 ilmeğim. Buradan ilmeklerim azala sadece burun kısmını örüyorum. Şimdi bu ortadaki ilmeğimden ve kenardaki 20 ilmeğimden bir tanesini alıyorum. Düz olarak kestim. İlmeklerimin yönünü düzelttim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine bu 9 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 10. ve şu kenardaki ilmeklerimden bir tanesini aldım. İkisini bir alıp ters olarak kestim. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden şişime geçirdim. 9 düz örüyorum. Burada 2 ilmeğimin yine yönünü düzeltiyorum. Ve düz olarak kesiyorum. Örgümü çevirdim. Kestiğim ilmeği örmeden şişime geçirdim. 9 ilmek ters örüyorum. 1, 9 tersimi ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp ters olarak kesiyorum. Örgümü çevirdim. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk ilmeği, yani kesme yaptığım ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. İpim arkada ve 9 düzümü örüyorum. Dokuz düzümü ördüm. Buradaki ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Kenardaki ilmeklerim azalmaya başladı. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim kaldı. Burada 11 ilmek kalana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Kestiğim ilmeği, bu kesme ilmeğim, örmeden şişime geçirdim. 9 ters örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği yine ters olarak bir alıp ördüm. Örgümü çeviriyorum. Dokuz düz örüyorum. Buradan ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum düz olarak. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 9 tane ters örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp ters olarak kestim. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde ortadaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Kenarlardaki ilmeklerim azalıyor. İlerleyelim biz bu şekilde. Her sırayı göstermeyeyim. Tabii ki sizi de sıkmayayım. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Kesmeler yapmaya devam ederek ördüm. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğim bu tarafta kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi buradaki kesmeyi de yapınca burada da 11 tane ilmeğim kalacak. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. En son kesmemi yaptım. Döndüm. Bu kesme ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Tabii ki şu ortadaki düz ilmeklerimde de kesme yapacağım. Şurada daha derli toplu, gevşek bir görüntü olmasını istemediğim için buradaki düzleri de 2-2 örüp geçeceğiz. Şimdi kesme ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Yanındaki 2 düzümü bir alıp örüyorum düz olarak. Yani yine yanındaki 2 ilmeği bir alıp ördüm. Yanındaki 2 düzümü de bir alıp ördüm. Yine ikisini bir alıp ördüm. Burada bir tane düz örüyorum. Dolayısıyla ortada ne yaptım? Şu ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği bir alıp ördüm. Burada da ikisini bir alıp ördüm. İkisini bir alıp ördüm. İkisini bir alıp ördüm. Bu işlemi 4 defa yapmışım.
Buradaki ilmeğim tek kaldığı için bir tane ördüm onu tek olarak. Şimdi bu ilmeklerimin yönünü düzeltip yine ikisini bir alıp normal kesmemi yaptım. Şimdi burada da artık 11 tane ilmeğim kaldı. Artık ilerliyorum, örgümü çevirmiyorum. Buradaki detayı, şu uzunluğu tamamlamış olduk. Şimdi 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, örgümü çeviriyorum. Yine arka yüzden kenardaki 11 ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi bu ortadaki düz ilmeklerimi keseceğim. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim var. Kenarda 11 ilmeğim kalana kadar yani. Bu ortadaki ilmekleri kesiyorum. Bildiğiniz şekilde kesebilirsiniz. O da fark etmez. Şu şekilde kesiyorum ben ortadaki ilmekleri. Şöyle baktığımda ortadaki ilmeklerimi kesmiş oldum. Burada da 11 ilmeğim var. Hemen burayı da kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğim var. Şimdi kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüz burada ikiye ayrılmış oldu. Artık bu aşamadan sonra bağcıkları çalışacağız ilmek artırım yapıp. Şurada. Önce bu taraftaki kısmı çalışacağız. Bağcığını çalışarak ilmekleri keseceğiz. Sonra bu taraftan ilmek artırıp buradaki bağcığımızı çalışacağız. Buradaki 11 ilmeğim bekliyor olacak şimdi. Bu baştaki, şuradaki 11 ilmeğimi örüyorum. Kenardaki 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bağcığım için şişime tam 30 tane ilmek atacağım. Şöyle artış yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 29, 30. Buradaki 30 ilmeğim bağcığımın uzunluğu şu şekilde oluyor. Sizler tercihinize göre daha uzun bir bağcık istiyorsanız 35 ilmek atabilirsiniz. 40 ilmek atabilirsiniz. Uzunluğunu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 30 ilmek atınca şişimde de 11 ilmeğim vardı. 41 tane ilmeğimi 2-3 sıra öreceğim. Bu 2-3 sırada yine siz bağcığınızın kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Aslında bu biraz kalın oldu. 2 sıra haroşayla da bitirebilirmişiz. Şimdi ben buna tabii ki aynı olması için 3 sıra olacak şekilde öreceğim. Buradaki ilmeklerim bekliyor şişimde. Sadece buradaki toplamda 41 ilmek olan detayı çalışacağım. Haroşa örgülerime başladım. Devam ediyorum. Şişimi artırdım, ilmekleri ördüm. Şimdi daha rahat bir şekilde öreceğiz bu 41 ilmeği. Ön yüzden arka yüzden 2 diş haroşa sırası olacak şekilde çalışalım. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz. Başka hiçbir detay yok zaten. Kestiğimiz sırada bir hat olduğu için 3 sıra olmuş görünüyor. 2 sıra çalışalım. Yine dediğim gibi tercihinize göre bu bir bağcığın kalınlığı anlamına geliyor. Ona göre ayarlarsınız. 1-2 sıra 3 sıra örüp sonra bütün ilmekleri kesersiniz. Buradaki 41 ilmekten bahsediyorum. Sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Çalıştım. Bütün ilmeklerimi kestim.
şöyle baktığımda 1-2 sıra haroşa örmüş oldum. Şu son hattımda kesme hattım olduğu için 3 diş haroşa sırası görünüyor. Şimdi bu tarafta bekleyen 11 ilmeğimi çalışacağım. Hemen ipimi burada bağlıyorum. Birazcık minik bir uzun bıraktım. Şurada bir ayrıklık olacağı için orayı hem ipimizi temizlerken hem de minik bir dikişle birleştiririz. Şimdi 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümü çevirdim. Yine bu 11 ilmeğimi örüyorum. Şurada ipime düğüm atayım. Şuradan bahsediyorum. Bir ayrıklık oluyor ya. Bunu birleştiririz şu ipimle. Şimdi burada bağcığım için şöyle baktığımda şişime 30 ilmek atıyorum. Biraz önce yaptığım gibi 1, 2, 3, 4, 30 ilmeğimi attım. Burada da zaten hiçbir detay yok. Hangi kalınlıkta istiyorsanız bu 41 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Sonra bütün ilmekleri kesiyoruz. Sıralarımızı tamamlayalım ve ilmekleri keselim. Patiğin dikişiyle beraber devam edelim. Ya da dikişten önce şurada minik bir işlememiz olacak. Onu yapalım. Peki bağcığımı da tamamladım. Diğer yerde kaç sıra yaptıysak aynı şekilde tamamladıktan sonra bütün ilmekleri kesiyoruz. Bu sağındaki solundaki ipleri de içine alıp iğne yardımıyla temizleyelim. Şu düz tarafında patiğin 1-2 tane çiçek detayı çalışacağım. Bu çiçek çalışmasını, işlemeyi aslında ben tekrar size anlatmayayım. Çünkü tulumumu çalışırken bunun içinde size anlatmaya çalışmıştım. Oradaki görüntüyü ben ekleyeceğim şimdi. Çiçek yapımını, tomurcuk, yaprak yapımını size orada göstermeye çalışacağım. Buraya da istediğiniz şekilde 1-2 tane, 3 tane, kaç tane istiyorsanız çiçek, yaprak, tomurcukla süsleyebilirsiniz. Sonra dikişimizi yapacağız patiğimizin. Şuradan gelip alt taraftan tamamladıktan sonra patiğimizi bitirmiş olacağız. Önce işlemeyi tamamlayalım. Şimdi önce çiçek çalışmasıyla başlayalım. Çiçeğimin ortasına minik bir tomurcuk çalışıyorum. Buraya ben yapmışım. Şimdi şuraya çiçeğimin şuradaki tomurcuğu çalıştığımızı düşünelim. Size göstermek için. Örgümün herhangi bir yerinden giriyorum. Düğümümü attım tabii ipimde. Şöyle. Sonra 3-4 defa, 5 defa doluyoruz. Tomurcuğunuzun büyüklüğüne göre. Şurayı da tutuyorum, şurayı. Ve iğnemi çekiyorum. Az önceki battığım yerin yakınına batıyorum. Ve tomurcuğumu çalışmış oluyorum. Bu kadar basit. İçeriden de bunu şimdi sabitleyeceğim. İpimi kesiyorum. Tomurcuğumuzu çalıştık. Şimdi çevresine istediğiniz renkte ipi alarak yaprak çalışacağız. Şöyle pembe rengimi bağladım. Tomurcuğumun dibinden girdim. Rastgele şöyle battım. Ve yine girdiğim noktanın yakınından iğnemi batırıyorum. Sonra şöyle yaprağımın uzunluğunu burada tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şurayı şöyle şu ipi parmağımla tutuyorum. Burası benim yaprağım oluyor. Şöyle bir görüntü var. Buradan iğnemi geçirdim. Şu şekilde sabitliyorum. Tekrar aşağı doğru tomurcuğumun dibine iniyorum. Çok sıkmayalım. Aynı şekilde yaprağımın uzunluğunu ayarlıyorum. Yine tomurcuğumun yakın dibine doğru batıyorum.
Tomurcuğun çevresinde bu şekilde yaprak çalışmasıyla ilerliyorum. Çiçeğimi çalışmış oldum. İpimi içeriden gizleyerek temizleyeceğim. Farklı renk ipimi kullanıyorum şimdi. Bu yapraklarımın içini dolduracağım. Aynı renkle de doldurabilirsiniz. Bu detaylar tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi yaprağımın orta noktasından giriyorum. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Yaprağımın şuradaki büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Tam ortasına battım. Tercihinize göre büyüklüğünü ayarlayarak bu şekilde çiçeğimizi çalışıyoruz. Şimdi şu kenarlarında serpiştirerek yaptığım yaprakları yapayım. Herhangi bir yerden giriyorum. Aynı çiçeğimde yaptığım tekniği uygulayarak yapıyorum. Buradan yeşil ipimle girdim. Yakınındaki noktaya batıyorum yine. Burada bir yaprak oluşturdum. Tekrar içini dolduracağım.
İsterseniz şuraya da bir tane yaprak çalışayım. Biraz küçük olsun. Kenarlarına da uzunluğunu tercihinize göre ayarlayarak bu şekilde yeşil yapraklar yapayım. İşleme detayını da tamamladım. 2 küçük çiçek, 3 tane de yaprak yaparak tamamladım. Tabii bizim patiğimiz kız bebekler için uyumlu oldu. Sizler de patiniz için kullanacağınız ip rengine göre ve yapacağınız süslemeye göre erkek bebekler için de uyumlu bir model aslında. Sadece rengini ve süslemesini değiştirdiğinizde erkek bebekler için de kullanabilirsiniz patiğinizi. Şimdi tersini çeviriyorum patiğimin. Şuradaki bilek kısmından başlıyorum dikmeye. Benim örgümün kenarları diş diş olduğu için hemen sıfır dikişle birleştireceğim. Sizlerin örgüsünün kenarı böyle değilse de hiç önemli değil. İnce bir dikişle birleştirebilirsiniz. Bir sağdan bir soldan alarak dikeceğim. Patimizin büyüklüğü 1 yaşa kadar uyumlu oldu. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım, bizler 35 ilmekle başlamıştık. 33 ilmekle başlayabilirler. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da 2 ilmek ekleyip 37 ilmekle başlayabilirler. Yani küçültürken, büyütürken ikişer ilmek eksilterek yapabilirsiniz. Çünkü bizler patiğimizi 35 ilmek başlamıştık ya. Bir tane örmüştük, artırmalar yapmaya başladığım yeri söylüyorum. Gizli artırma yapmıştık. Arada 16 ilmek örüyorduk. Bunun sağında solunda artırmalar yapıyorduk. Küçük yapan arkadaşlarım da bunu 16 yerine 15 ilmek yaptığını, çünkü 33 ilmekle başladığında bu dağılımı 15 ilmek olarak yapıp diğer yerleri de zaten aynı mantıkla öreceğiz. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da buradaki dağılımı da 17 olarak ayarladığında 16 değil de büyük yaptığınızda 17 şeklinde dağıttığınızda patiniz daha büyük olacaktır. Mesela biz 4 defa da arttırmıştık. Sizler bunu 5. sıraya tamamlayabilirsiniz büyük yapmak isteyen arkadaşlar. Küçük bir matematikle zaten örmesi kolay bir çalışma yapabileceğinizi düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.